Popüler bir görüş olarak bazen naturalizm ya da doğalcılık olarak adlandırılan düşünce, Tanrı'nın olmadığı ve insanların tıpkı diğer her şey gibi madde olduğu düşüncesidir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde teizm buna karşı çıkar ve Tanrı'nın var olduğunu, bir kişi olduğunu ve hem dünyayı yaratmış hem de dünyaya etki etmiş olduğunu savunur. Peki bu anlaşmazlıkta bilimi kimin tarafında buluruz? Çoğu insan bilimin güçlü bir şekilde naturalizmi desteklediğine ve teizm için birçok soruna yol açtığına inanır. Ancak Plantinga bilimin aslında doğalcılık ile çeliştiğini ve teizmi desteklediğini savunmaktadır. Örneğin bazen evrim teorisinin Tanrı'nın varlığının aksini ispat ettiği iddia edilmektedir. Ya da bir başka sözde iddia örneği de doğa yasalarının keşfedildiği ve bu yasaların Tanrı'nın bu dünyaya hiçbir zaman etki etmediğini kanıtladığıdır. Ancak Plantinga, Tanrı'nın varlığının evrim teorisi ve bu teorinin arkasındaki bilimsel her şeyiyle tutarlı olduğunu savunmaktadır. Belki de Tanrı bu evrimsel süreci yönlendirmektedir. Hatta Tanrı bunu doğa yasalarını ihlal etmeden de yapabilir. Çünkü bilimsel olarak formüle edilmiş tüm doğa yasaları bize sadece Tanrı'nın ve başka dış etkenlerin dahil olmadığı bir sistemde ne olması gerektiğini söyler. Bilim ve Tanrı'nın varlığı arasındaki çatışma yalnızca bilim adamları kuramsal bilim yapmayı bırakıp bilimsel olarak desteklenmeyen bazı metafiziksel görüşleri benimsedikleri zaman karşımıza çıkmaktadır. Bilim, teizmle başka yönlerden gerçek bir çelişki içerisindedir. Ancak Plantinga bu çelişkilerin ya teizm adına çok da temel meseleler üzerine olmadığı, mesela dünyanın yaşı ya da teistlerin elinde bulunan kanıtların sadece belli bir kısmını hesaba katan bilimsel araştırmalardan kaynaklandığını savunmaktadır. Doğalcılar ve teistler neyin kanıt olarak sayıldığı konusunda bir anlaşmazlık içerisindedirler. Mesela naturalist birisi kutsal kitaba dair tarihsel bir değerlendirme yaparken kutsal yazıların yetkinliğine ya da Tanrı'dan direkt olarak gelen vahiylere başvurmayı kabul edilebilir bir kanıt olarak saymayacaktır. Ama bunu kanıt olarak sayan teist bir kişinin konuyla alakalı olarak gördüğü kanıtları reddeden itirazlar ile karşı karşıya kaldığında makul bir şekilde bu görüşüne dayanmaya devam edebilmesi gerekli ve sanki dini görüşlerinden vazgeçmek zorundaymış gibi hissetmesine de gerek yoktur. Dahası Plantinga, insanın bilimsel çabalarında parlak başarılara ulaşmasının ve dünyaya ait bilgi edinmesinin doğadaki kör güçlerin kasıtsız bir şekilde çalışmasından ziyade Tanrı'nın tasarısı aracılığıyla daha iyi açıklanabileceğini ve bu yüzden bilimin teizm ile derin bir uzlaşma içinde olduğunu savunmaktadır. Ayrıca Plantinga, asıl kötü haberin bilimin aslında naturalizm ile ciddi ve hatta belki de telafisi mümkün olmayan bir çelişki içinde olduğu görüşünü öne sürmektedir. Öyle ciddi ki evrim teorisine inanmayı doğalcılık ile birleştirmek bizleri dünya ve kendimiz hakkında bildiğimiz neredeyse hiçbir şey olmadığı sonucuna götürmektedir. Peki neden böyle dehşet verici bir durum içinde oluruz ki? Plantinga'nın bu zor soruya verdiği cevabı bu serinin bir sonraki videosunda ele alacağız. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca çan butonuna tıklayarak bildirimleri aktif hale getirebilir ve bir dahaki videolarımdan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu animasyonu kullanmama izin verdikleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Din Felsefesi Merkezi'ne ya da orijinal adıyla The Center for the Philosophy of Religion'a teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.